2026'nın ilk dizisini bitiriyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Umuyorum ki 2026 size neşe, mutluluk, sağlık, ekonomik ferahlık getirir. Çünkü tahminimce hemen hemen hepimizin dileği aynı. Stranger Things'in final bölümünü izleyeceğim. Hiçbir spoiler yememek için DM'lerinize bakamadım. Videodan sonra, yani izledikten sonra DM'lerinizi cevaplayacağım ve sosyal medya kullanımımı sıfıra düşürüyorum. Böyle heyecanla beklediğim bir dizi geldiğinde ve ben henüz izleyemediğimdeki spoiler yemeyeyim, sonra tadı kaçıyor malum. Şimdi büyük final denildi. Bayağı bir yükselttiler bizi ki çok iyi bir şey çıkaracağız diye. Bakalım yapabilmişler mi? 5. sezonun 1. kısmı benim beklediğim gibiydi açıkçası. 2. kısmı bende bir tık hayal kırıklığı yarattı mı? Yarattı. Bu yüzden de bütün parçaların cevaplanmamış tonlarca sorunun 8. bölümde tamamlanmasını bekliyorum. Ki süresine baktığımda 2 saatlik bir bölüm. Acaba tüm cevapları bu 2 saate sığdırabilmişler mi? Tek endişem bu. Ki şöyle bir durum da var bu arada. Biz evet birer saat vesaire izledik ama bölümler çok daha uzun normalde. Bize hep kesilip gönderildi. Bakalım nasıl olacak? Acayip merak ediyorum. Yani 2 saate sığdırabilmişler mi? Acaba o büyük final gerçekten büyük bir final olacak mı? Şahsen korkunç bir teori ortaya atmıştım. Hani tüm her şey D&D oyunu mu? Bir önceki videoda belki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz ona da bakabilirsiniz. Eğer her şey bir D&D oyunu çıkarsa korkunç olur. Hani şey gibi olur. Mike gözlerini açtı ve tüm bunlar rüyaymış ve gitti kitabını yazmaya başladı. Bu benim beğenmeyeceğim bir final olur. Hani böyle bir zamansal atlama da olsun istemem ki bunu da önceki inceleme videomda zaten söylemiştim. Hani böyle 10-15 yıl geçti ve herkes şelaleye karşı çayını içiyorlar, piknik yapıyorlar. Basit bir şey beklemiyorum. Beklentim büyük. Olabildiğince fangirl'lük yapmayacağım. Yani olabildiğince objektif davranmaya çalışacağım. Tamam, diziyi seviyorum ama bakalım gerçekten o beklentimiz karşılandı mı? Game of Thrones'tan sonra bir daha hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum. Umarım bölüm bizi tatmin eder. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerini yorumlarda benimle paylaşmayı sakın unutma. Şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Yani kanalın demirbaşlarını görüyorsunuz. Çok teşekkürler demirbaşlar. Kanalı sizler ayakta tutuyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Saadet. Hoş geldin. Hazırsan 2026'nın ilk videosu başlasın. Evet, Mike motivasyon konuşmalarına devam ediyor. Yani Allah aşkına artık biraz daha aktif görebilir miyiz seni? Final bölümündesin lütfen. Mike'ı izlerken şey gibi hissediyorum böyle. Yazar tıkanması asla yaşamıyor. Çünkü kitabına yazacağı bir sürü olay yaşandı. Tabi bunların hepsi bir D&D değilse. Şu asker ölsün artık ya. Ölmesi gerekiyor yani. Duffer kardeşler, hadi yüzümüzü güldürün artık. Dilerim ki cidden hani ikinci kısımda o bizim hatada gözümüze çarpan şeyler var. Yani açıkçası ben öyle olduğunu düşündüm. Hatalı çekimler, soru işaretleri, cevaplanmayan yerler vesaire çok fazla var ya. Onlar sanki bilerek bırakılmış gibi hissettim. O yüzden de bu bölümün cevaplayacağını düşünüyorum. 1. sezona deli dehşet göndermeler var. Ne yapacağız şimdi? 1. sezonu mu dönüp izleyelim? Ne yapıyorsunuz siz? 3. sezona da var bu arada göndermeler. Dustin şey böyle, yarın gelsin bilim adamı olarak başlasın yani. Biz diziyi o kadar izliyoruz. Hala çözemediğimiz milyon tane şey var. Dustin hemen çatır çatır çözüyor. Mükemmel zeka. Hadi Henry'nin sırları artık açığa çıksın ya, değil mi? Linda Hamilton abla geldi. Haydi bakalım. Kasıp kavursun ortalığı istiyorum. Linda Hamilton çok cool değil mi ya? Bilmiyorum, bana acayip cool hissettiriyor. Kötü olsa da. Bir gezegen bir direği o kadarcık mı yamultabiliyor? Uf. Çok iyi sahne. Ha, gidiyor. Steve gidiyor. Ha, tuttu. Ya tam duyguya girdim gidiyor diye, ölüyor diye tuttu. Sevineyim mi üzüleyim mi ben şimdi? Bu ne? Tam böyle gözlerim doldu, tamam mı? Steve düştü gidiyor diye bir anda o ekran karardı. Aa dedim. Gözlerim böyle doldu. Dedim ki ağlamayayım. Sonra tuttu Steve'i. Balık tutar gibi tuttu. Bir de yanarım da ona yanarım. Umarım 70 saat konuşmazsın yine. Nancy çıktı. Tank Girl. Nancy'den atış dersi almak için yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kale olalı bir fare tuttu sonunda. Mükemmel sahneydi şimdi. Ne oldu? Ne oluyor? Aa! Hayır hayır hayır. Aa! Geçmiş olsun. Tamam. Eleven yaşayacak demek bu sahne o zaman. Mükemmel bir atlayış. Gerçekten vurdu mu, zihninde mi oluyor bu? Yukarı çıkıp yukarıdan açsana. Çok pis yemlendik yalnız. Koşamıyor kuşum benim ya. Kıyamam. Tombik kuşum benim. Tuttu. Nasıl ya? Az önce Derek Vecna'nın gücünü hiçe saydı. Holly'yi içeri çekti. Holly'yi alması gerekiyordu mantıken. Yani şunu demek. Henry mağaranın önüne geldi ve oradaki travmatik anılarını hatırladığı için mağaraya giremediği gibi Holly'yi de çekemedi. Ve Derek onu çekti. Holly'yi çekti ve onun kıskacından aldı mı demek oluyor. Bir şey demeyeceğim.
Pek girebilecek misin mağaraya? Diren diye anılarında mı söylüyorlar? Ay çıkıp ne bakıyorsun ya? Gelecekse zaten gelir. Avının kokusunu daha yakından aldı, şimdi durduramazsın ki. Kaleyi bıraktı geride. Yani tamam, seçim yapması gerekiyordu da. Henry aslında kolunu uzatsa tutar çocukları sanki. Bebeğim, sadece birinizi kurtarabiliyormuş. Uf. Tekte kaç kişi indirdi ya öyle. Şu pislik ölsün artık. Şu an Holly çocuklara önderlik ediyor. Onları götürüyor, işte öğretiyor. Diyor ki hani görecekleriniz, inanmayın, gözünüz bende olsun, onlar hayal falan diye söylüyor. Bu da zaten daha önce Max'le yaşadığı sahnenin aynısı. Ve sanki D&D oyununa yeniden katılmış birisine önceden keşfedilmiş alanları gösteriyormuş gibi değil mi? Arkadaşlar bak, lütfen D&D çıkmasını, ağlarım. Gerçekten şunun gebermesini istiyorum artık. Yani nefret ettirdi kendinden. Bir silahı tutturup sıktıracaksın Eleven. Allah'ım sonunda. Ya Rabbim sonunda. Vurdu mu kaleyi? Neyse, en azından beklenen bir şeydi Kale'nin veda etmesi. Holly'nin cesaret mükemmel yalnız. Henry Allah'tan kendi zihnine yenik düşüyor yani. Yoksa bizimkiler hemen bu adam acısıyla yüzleşe mahvoldu. Güzel. Zihin hırsızı ona bu şekilde hükmediyor. Peki nereden geldi bu taş? Yani şimdi bu taş dünyaları tükete bu dünyaya geliyor ve burayı da tüketmek istiyor. Bunun için de Henry'i ele geçiriyor. Yani geziyor. Peki bu dünyaya nasıl geldi? Evet, Henry'i kendi tarafımıza alalım lütfen. Bak, seni anlayan birisi var ilk defa. Ne demek no? Sen bile isteye mi yapıyorsun yani tüm bunları? Daha kötü. O beni kontrol etmedi. Ben de onu kontrol etmedim. Ben ona katılmayı seçtim diyor. Sanki birlik kuruyor. Halbuki ne güzel, Henry'nin de suçu yok diyorduk. O da dönebilir, değişebilir diyorduk. Dünyada o kadar pislik var ki ben de bu dünyayı yesin istiyorum bu örümcek. Bu mu? Onun bana ihtiyacı var, benim de ona mı? Korkunç. Sen korkunç bir canavarsın Henry. Bu örümcek hepsini yer ki şimdi. Bitti. Ezer geçer yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, şu sahne, ekranı da eklemişimdir muhakkak. Bu sahne, o örümceğin ağzını açtığı bu sahne var ya, Pennywise'ın Deadlight formunu gösterdiği sahneye o kadar benziyor ki. Zaten Duffer Bro'lar da kabul ediyorlar Stephen King evreninden esinlendiğini, her şeyin. Siz diziyi bitirdiniz. Ben de bir saat sonra bitireceğim. Eğer bu kıvamda bir dizi arıyorsanız It 1 ve 2 filmlerini izleyebilirsiniz. Sonrasında da Welcome to Derry bakabilirsiniz. Ya da filmlerden 27 yıl öncesini anlattığı için önce Welcome to Derry'yi izleyip sonra It 1 ve 2 filmlerini de izleyebilirsiniz. Eleven Reis zıplamış. Mükemmel birisi. Keşke nasıl oradan oraya zıpladığını da görseydik ya. Hani sonuçta Stranger Things izlememizin nedenlerinden bir tanesi de direkt sonucu görmek değil, süreci de bilmek ya. Nancy. Tank Girl diye boşuna demiyorum ben bu kıza ya. Uf. Güzel kapışma. Kum hareketi çok mantıklı. Spartaküs'te de bunu çok yapıyorlar. Gladyatörler. Evet. İşte bu kadar. Korkmaman için tam zamanı şu anda. Evet. Dört bir koldan saldırıyoruz arkadaşlar. Lütfen diğer çocukları da çıkartır mısınız? Tamam, kavuştunuz çok güzel de. Birazcık insafsızca olmamış mı bu sahne? Ay, Eleven'ı mı ele geçirecek bu taş? Herkesin intikamını alıyor. Oyun bitirici anne. Yes. Mutlu son. Daha 40 dakikası daha var. Ne olacak ki? Zihin taşı ne oldu? Yeni konak aramayacak mı? Kendini feda edecek. Hayır. Ben duygusal bir insanım. Böyle sahnelere düşerim yani. Çok iyi sahne yalnız ya. Hayır ya. Bu şekilde olmamalı ya. Çok ağlattınız ama böyle olmaz ki ya. Şu an D&D oynadıkları sahneyi izliyorum, çok keyifli. Yani şu kötü sonu bile o kadar güzel yapmışlar ki. Yani cidden böyle bitmesini istemezdim. Ama etkisi altındayım. Ama iki şelalesi olan bir kasaba. Spin-off'lar içinde yer bıraktılar. Muhtemelen gelecek olan dizilerde hani yeni yapımlar geldiğinde veya biz bu çocukların hikayesini izleyeceğiz. Arkadaşlar hiç iyi değilim. Veda tonunu zaten ikinci kısımdan beri veriyorlardı. Ancak bu final bölümüyle Nirvana'ya çıkartmışlar. Mahvettiler. Ağlamaktan ciğer kalmamıştır. Final genel olarak hiçbir şey cevaplamadı. Tamam, kendi içinde birçok şeyi cevapladı. Ama bir noktada da cevaplamadı diye düşünüyorum ben. Hani boşluklar, soru işaretleri vardı. Tamam, bunu gelecek olan dizilerde, yeni yapımlarda
da gösterecek olabilirler. Ama bu dizi kendi içinde o soruları cevaplamalıydı diye düşünüyorum. İnceleme kısmına hoş geldiniz. Şimdi güzelce bir masaya yatıralım mı 5. sezonu? Yani yatırmamız gerekiyor bence. Tamam, Stranger Things'i çok sevdiğimiz için çok beğendik ve ben de çok etkilendim. Ama sizce de cidden kusurlar yok muydu? Bir sürü. Bak, bir sürü. 1996 yılında kurulmuş bir markanın logosunu biz 1980'lerde geçen Stranger Things evreninde gördük mü? Gördük. Çekim hataları, mantık hataları, bir sürü hatalar videosu yapabiliriz. Ama objektif bakalım şimdi. İzlerken duygulandım, gözlerimde olduğu ağladım çünkü bu veda havası beni çok etkiledi. Zaten ben acayip duygusal birisiyim. Bu duygu kısmı ile ilgili hiçbir problem yaşamadım. Tam olarak o vedayı, o hüznü, hani bir daha onları göremeyecek olmanın vermiş olduğu o boşluğu izlerken hissettik. Ama arkadaşlar, ya Allah aşkına, Vecna ile Eleven'ın karşılaştığı o sahne var ya, hani birbirlerini kıran kırana parçalamaları gerektiği, sonuçta bu onların son mücadeleleri, son karşı karşıya gelmeleri ya, ortalığı kasıp kavurmaları gerekiyordu. Ancak yani Vecna daha pasif bir yöndeydi. Tamam, ikisi de güçlendi. İkisinin de güçleri bir noktada artık birbirlerine denk gelmeye başlıyor. Okey, bu konuda hiç sorun yok ama sanki Vecna bir tık harcandı mı, yoksa ben mi öyle hissediyorum? Bak, zerre hoşlanmıyorum Vecna'dan. Az önce de izlediniz nasıl etkilendiğimi. Ancak orası bir tık ya işte bunu da iki karalayalım böyle hallolsun denilmiş gibi değil miydi? Bu finalle Game of Thrones finalini çok benzetiyorum. Orada da hatırlarsanız bir kahve markasının bardağıyla ilgili bir mevzu olmuştu. Burada da bir kıyafet markası ile ilgili bir durum oldu. Ama sadece bununla sınırlı değil tabii. Çok duygusallaştım o veda sahnelerinden dolayı ama final o kadar iyi bir final değildi. Çok ortalamaydı. Şimdi Stranger Things deyince bizim aklımıza ne geliyor? 8 yıllık bir külliyat geliyor değil mi? Ki bunların spin-off'ları gelecek. Yani devam dizileri, devam yapımları olacak. Bunu da açık açık bize verdiler. Bu yüzden de boşluklar bıraktılar. İşte mesela Hope'un başka bir yere tayinin çıkacak olmasıyla ilgili, diğer gençlerin kendi aralarında konuşmasıyla ilgili, final sahnesinde Holly ve arkadaşlarının oturup D&D oynamak istemesiyle ilgili tüm bu detaylar devam yapımlarında işlenecek olan konulara küçük dokunuşlar. Ancak ben cevapları dizinin içinde almak istiyorum. Çünkü bana bu soruları sorduran dizinin kendisiydi. Jamie Campbell Bower'ın oyunculuğu muazzamdı. Oyunculuklarla ilgili de sanıyorum ki Millie Bobby Brown dışında pek bir kusur bulmamışızdır diye düşünüyoruz. Tamam, Mike'ın ekran süresi çok azdı ama oyunculuğu bence çok keyifliydi. Şu anda da düşüncelerimi fanlık yapmadan size iletmeye çalışıyorum. Bütün olay Will'le başladı ve Will'le bitti. Yani o aslında bir ucube olarak nitelenmekten ziyade bir kurtarıcı gibiymişçesine tamamlandı. Eleven harcandı ama bir noktada da selamlar bir D&D oyunu aurasını taşıyan bu dizi finale eriyor ve sonucu sana bırakıyoruz. İstersen Eleven'ı 3 şelaleli olmasa da 2 şelaleli bir kasabada hayal edebilirsin diyerekten bıraktılar. Steve'in ölmesi gereken bir sahne vardı, ölmedi. Yani orada gerçekten o kadar çok duyguya girdim ki dedim ki tamam, şu anda gidiyor ve mahvolduk. Hani gitgide doz artacak ve finalde Nirvana'da bırakacak dedim. Olmadı. Evet, harika bir veda bölümüydü. Çok beğendim. Ancak yeterli bir final bölümü değildi. Aslında burada konuşacağımız birçok şeyi biz bir önceki videoda konuşmuştuk arkadaşlar. O yüzden biraz da tekrara düşmek gibi oluyor. Finali lütfen böyle olmasın dediğim ne varsa olmuş. Ya bu zaten tahmin edilemez bir şey değildi. Aksine hepimizin aklına gelen o kötü final kategorisiydi. Her şey bir D&D oyunu demeye cesaret edememişler de finali sana bırakıyoruz demişler. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Evet, uzak bir kasabada yaşıyor ve Mike buna inanmak istediğini söylüyor. Ve ben de ona inanmak istiyorum mesela, yaşadığına Eleven'ın. Ama madem ki bu dizi arkadaşlık ruhunu taşıyor, madem ki bunlar birlikte güçlüler, her ne kadar parçalar halinde takılsalar da birlikte güçlüler ya, Eleven yalnız kaldı. Cully'nin fedakarlığı bence çok da şaşılacak bir şey değildi. Olması gereken bir şeydi. Çelişkilerle doluydu ve o kadar çok Stranger Things seviyoruz ki hani dedim ki evet, bu soru işaretlerini bilerek bıraktılar çünkü finalde açıklarlar. Öyle bir şey olmadı. Onlar gerçekten de hataymış. Eğer ki spin-off'larda bu hatalar tamamlanırsa inan çok da ilgilenmiyorum. Devam yapımlar geldiğinde tabii ki de izleriz. Bahsettiğim şey bu değil. Benim soru işaretlerim bu diziyle oluştu. Benim soru işaretlerim bu dizide tamamlansın lütfen. Vecna'nın kellesinin uçurulduğu sahne yine efsaneydi. Çok haz aldım orayı izlerken. Henry zihin hırsızının ona hükmetmediğini, aksine onunla o yolda yürümek istediğinden keyif aldığını söylüyor. Mükemmel bir villain. Pop art culture dediği
dediğimiz bu mevzuyla ilgili biz müthiş bir doyum yaşıyoruz. 80'lerin o retrotopiyi yani bize hissettirmeleri de çok güzeldi ki çoğumuz zaten bu diziyi 8 yıldır bu yüzden devam ettiriyoruz izlemeye. Ancak final bölümünde bu biraz da benim duygularımı sömüren bir noktadaydı. It Welcome to Derry izleyenler bilir ki korku unsuru bilinmezlikten gelir ve bu gizem çözüldüğünde korku da azalır. Ve bu korkunun vermiş olduğu bir şey vardı ki evren ne kadar genişleyecek? Evren böylece kaldı. Hatta spin-off'larda daha da daralacağından emin olabiliriz. Hani zihin hırsızının kontrolü altında da değil. Yani her şey Herne'nin kendi isteği çabasıyla gerçekleşmiş bir noktada. Bu da zaten evreni genişletmeyen bir detay oldu. Ki bu bence çok önemli. Bu ne demek oluyor? Benim için gelecek olan diziler çok büyük bir beklentiye girmeden izleyeceğim demek oluyor. Dizi aslında 1 saat 20 dakika civarında bitmişti. O son yarım saat 40 dakika cidden çok boştu. Karakterlere veda ediyorduk ama bence bu veda tonunu en başta verip neler oldu gibisinden hani böyle bir flashback'e devam etseydi bence çok daha güzel olurdu. İkinci parta o fight sahneleri eklenseydi veya gizemin çözüldüğü, artık karakterlerin bireyselleştiği ve yeni karakterlerin bir D&D masasına oturduğu kısım verilseydi, yani yer değiştirseydi bence çok daha etkili olurdu. Her karakteri böyle olayların arasına koyarlardı ve biz de acaba hangisi yaşıyor, hangisi yaşamıyor derdik. Yani en azından Steve'i öldürmediniz ya, bu şekilde yapsaydınız kapanışta ben sürekli duygularım sömürülmüş gibi hissetmezdim. Kalesinin kaybına o kadar çok benziyor ki bu final. Beni çok üzüyor. Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü gibi bitmek bilmeyen böyle vedalarla doluydu. Bir noktada evet gerçekten çok etkilendim ama bir noktada da eleştirel baktığımızda duygularımı bu kadar sömürmeyin. Bazen de bana bir şeyler verin, elde tutulur bir şeyler olsun. Mesela birbirinize sorsanız da tek cümleyle sezon finali nasıldı? Çok hüzünlüydü. Hüzün ötesinde bir şey olmalı çünkü biz Stranger Things'i hüzünlü diye izlemeye başlamadık. Yani en azından ben Stranger Things'i çok hüzünlü bir dizi, dram izleyeyim diye başlamamıştım. Tabii ki de çok eğlenceli bir final. Bahsettiğim şey asla bu değil. Bahsettiğim şey soruların nokta atışı bir şekilde cevaplanırken gizem unsurunu evet devam ettirebilirsin spin-off'lar için ama bir noktada da bazı karakterleri harca. Eleven'ı harcadın ya, diğerlerini de harca. 2 kişi kalsınlar, boşluğa baksınlar mesela. Ya bunlar tamamen şu anda videoyu çekerken kafadan salladığım şeyler. Ki bu senaryoda keza oturulup bir masada ya kanki bunu da böyle yapalım, şunu da şöyle yapalım da bitsin artık, tepemize bindiler. Bu dizinin bitmesi gerekiyor bir sebepten ötürü gibi bir finaldi. Yine olanlar bu şekilde olsaydı, bir 6. sezon gelseydi, hani Vecna faktörünü 6. sezona atsalardı belki çok daha iyi olurdu. Ya acaba kesilen sahnelerden midir değil midir bilmiyorum ama sahneleri kestilerse muhtemelen bu izlediğimiz bölümler sahnelerin kesilmemiş halinden çok daha iyidir diye düşünüyorum. Will'in muazzam bir gücü var ama çok nadir kritik anlarda girip gücünü kullandı. Ötesine geçilebilirdi. Hatırlarsanız Will'in kilit nokta olduğu söylenmişti. Ama yine anahtarı çeviren Eleven oldu. Mike ise bütün hikayeyi yazıyor şu anda. Bunları zaten tahmin ediyorduk ve diyorduk ki böyle olmasın. En kolay akla gelen kısımlar. Ama yine de ben Stranger Things'i seviyorum bu kötü finaline rağmen. Sorduklarında çok duygusal bir şekilde bitti diyerek bir dram dizisi kategorisinde örnek verebileceğim bir diziye dönüştü. Yine de diziyi izlerken keyif aldım mı? Aldım. Hani Game of Thrones kadar korkunç bir final bence kesinlikle değildi. 1 numarada Game of Thrones finali varsa 2 numarada Stranger Things finali şu anlık yer alabilir. Sizlerin düşünceleri neler? Neleri beğendiniz? Neleri beğenmediniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım. Ama en önemlisi kendimize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyelim.